Merhaba herkes. Evet, çok uzun bir aradan sonra çok ilginç bir videoyla karşınızdayım bugün. Çok ilginç diyorum çünkü bunu ben okuduğumda bu hikayeyi, çok ilginç bir hikaye, benim çok hoşuma gitmişti ve o gün demiştim ki ben bundan güzel bir video çıkartırım ve izleyicilerime bu konuyu aktarırım demiştim. Uzun süredir de bunu yapmayı düşünüyordum ama biliyorsunuz araya çok olaylar girdi ve bugüne kısmetmiş. Evet, konu ne? Bir gün biri size gelse dese ki herhangi bir amfiyi seçin, seçebileceğiniz en iyi amfiyi, high-end amfiyi seçin. Ben bu sizin seçeceğiniz amfiyle kendi yaptığım ortalama bir transistörlü amfiyi yarıştırırım ve o amfinin sesinin aynısını çıkartırım. İkisini birlikte dinlediğinizde farkını anlayamazsınız. O kadar iddialıyım derse siz ne dersiniz? Muhtemelen çoğunuz der ki yani olmaz bu iş. Çünkü bir transistörlü amfi ile high-end, üst sınıf bir lambalı amfinin sesinin aynısını en azından dinlendiğinde, uzmanlar tarafından dinlendiğinde ayrılamayacak kadar benzerini üretmek mümkün olmaz diye düşünürsünüz. Nitekim Stereophile dergisinin editörlerinin, yöneticilerinin de aklından geçen ilk bu olmuş. Çünkü Bob Carver isimli tasarımcısı, amfi tasarımcısı, elektronik mühendisi ki kendisinin kendi adıyla ürettiği amfiler Carver isimli bir şirketi ve kendi adıyla ürettiği amfiler olan bu kişinin Stereophile dergisi yöneticilerine söylediği aynen buymuş. Demiş ki benim ürettiğim model bir amfim, transistörlü amfim ki o zaman 600-700 dolara satılan bir amfiymiş. Bu amfiyle sizin seçeceğiniz herhangi bir amfiyle ben yarışırım. Seçeceğiniz en pahalı, en iyi amfiyle yarışırım ve ikisini yan yana dinlediğinizde sesini ayırt edemezsiniz demiş. Dolayısıyla Stereophile dergisi yöneticileri de Bob Carver'ın bu iddiasını duyunca tabii hoşlarına gitmiş ama biraz da kendisine acımışlar. Çünkü bunu gerçekleştiremeyeceğini düşünmüşler tabii. Peki bu kadar büyük bir iddiayla gelen Bob Carver kim? Biraz da ona bakalım. Bob Carver dediğim gibi bir elektronik mühendisi, amfi üretiyor. Kendi şirketi var Carver isimli ve 1970'lerden itibaren kendi tasarımlarını gerçekleştiriyor, satıyor. Fakat daha çok transistörlü amfilerle uğraşıyor. Ama inovatif bir insan, değişik buluşlar yapmaya çalışıyor. Bunlardan mesela bir tanesi işte bazılarının isimlerini saymak gerekirse Magnetic Field Amplifier dediği kendi tasarımı olan bir amfi tipi, Peak Unlimiter, Sonic Hologram Generator, Asymmetric Charge Coupled FM Detector gibi böyle buluşları var bu alanda. Sonuç olarak konusuna hakim bir insan ama daha çok orta sınıf amfiler üretiyor ve normalde piyasada da amfileri orta sınıf amfiler olarak görünüyor. Kötü amfiler değil bunlar ama orta sınıf transistörlü amfiler olarak görülüyorlar. Evet, Stereophile dergisi de tabi bildiğiniz üzere 10 yıllardır bu alanda yayın yapan sektörün en tanınmış dergilerinden, saygın dergilerinden bir tanesi. Kendi işte sürekli ürün değerlendirmeleri yapan editörleri var, yayınları var. Çoğunuzun belki zamanında alıp okuduğu, şimdi de birçoğunuzun internet üzerinden içeriğine rastladığı ve belki videolarını seyrettiğiniz bir şeydir. Stereophile'ın işte yöneticileri, editörleri böyle bir iddia ile karşılaşınca tabii önce düşünüyorlar. Yani böyle bir şey yapalım mı, yapmayalım, yapacaksa da nasıl yapacağız diye düşünüyorlar. Düşünürken en sonunda diyorlar ki tamam biz bu işe girelim ama bir kriterlerimizin belli olması burada. Çünkü buna diyorlar, Carver Challenge diyorlar ve bu olay 1985 yılında gerçekleşiyor bu arada. Buna Carver Challenge diyorlar ve challenge'ın da şunlar, kuralları da şu olsun diyorlar. Bu iki amfi, bizim seçeceğimiz high-end amfi ile Bob Carver'ın amfisini birlikte dinlediğimizde dinleyenlerin, uzmanların kulaklarıyla algılayamayacağı kadar birbirine benzemesi. Yani arasında hiçbir fark hissediliyor olmaması gerekiyor. İkincisi iki amfinin yani referans amfinin Bob Carver'ın amfisinden daha güçlü olmaması gerekiyor. Çünkü hani
çok güçlü bir amfi ile daha az güçlü bir amfiyi karşılaştırdığınızda belirgin dezavantajlar oluşuyor. Dolayısıyla en azından referans en iyi amfinin Bob Carver'ın amfisinden daha güçlü olmaması gerekiyor. Bob Carver'ın amfisiyle ikisini karşılaştırdığında bu kurul, stereofile kurulu eğer farklılıklar hissederse Bob Carver'a bir 48 saatlik bir süre verecekler ki gidip üzerinde çalışsın, değişiklikler yapsın ve iddiasını yerine getirmeye çalışsın. Ve sonunda arada bir anlaşmazlık olursa, yani Bob Carver kendi dinlediğinde ve yaptığı ölçümlerde kendisinin bunu başardığını düşünmesine rağmen, yani benzer sesi, aynı sesi ürettiğini düşünmesine rağmen kurul benzer şekilde düşünmüyorsa burada AB testi, yani Blind ID test yapılması, yani kurulun ve belirleyeceği diğer uzmanların hangi cihazı dinlediğini bilmeden dinlemeler gerçekleştirip o şekilde görüşlerini ileteceği özel bir dinleme yapılmasını da ekliyorlar, kuralları ekliyorlar. Normalde kurul dinlerken hangi amfiyi dinlediğini aslında bilecek ama herhangi bir farklılık hissettiğinde de bunu söyleyecek şekilde kurallar belirleniyor. Evet, sıra geliyor Stereofile ekibinin hangi amfiyi Bob Carver'ın amfisiyle yarıştıracağına ve de hangi hoparlörle bu dinlemelerin gerçekleşeceğine. Stereofile dergisi araştırıyor, düşünüyor hangisi olsun falan diye düşündüklerinde önlerinde birkaç seçenek var ve en son olarak bir amfi seçiyorlar. Ama diyorlar ki bir de hoparlör seçiyorlar ama diyorlar ki biz bu amfiyi açıklamayalım. Yani biz bunu challenge'ı yapalım. Challenge'ın sonucunu da açıklayalım ama amfinin, referans amfinin ne olduğunu açıklamayalım. Çünkü eğer ki Bob Carver burada başarılı olursa yani ucuz maliyetli transistörlü amfisiyle çok yüksek fiyata satılan iyi bir amfinin sesinin aynısını üretirse burada bir olabilir. Referans amfinin üreticisi markada bir sıkıntı oluşabilir. Biz bunu en iyisi açıklamayalım diyorlar. Ve o gün için iş böyle ilerliyor ve makale o şekilde yayınlanıyor 1985-86 yılında. Ama sonra bu konunun günümüzde web üzerinden yayınını yaptıklarında bu amfinin ne olduğunu ve hoparlörün hangisi olduğunu yapıyorlar, açıklıyorlar. Ki ben de şimdi size açıklayacağım. Seçtikleri amfi Stereofile kurulunun Conrad Johnson Premier 4 denilen bir high-end bir amfi. Bu bir lambalı amfi. 8 ohm'a 100 watt güç verebilen ve 1984 yılında fiyatı $2.950 olan, bugünün fiyatlarıyla $7.500-8.000 geliyor ve 40 kilo ağırlığında yaklaşık bir amfi. Bu arada amfisi model 1, yani Bob Carver'ın amfisi ise $600-700 civarında satılan, o günün fiyatıyla, yani bugünün fiyatıyla $1.500-2.000 civarında satılan 8 ohm'a 200 watt güç verebilen ve 8.6 kilo ağırlığında bir amfi. Stereo amfi. İkisi de stereo amfi. Ve yani birisi 40 kilo, birisi 8.6 kilo. Fiyatlar arasında 4 kat civarında bir fark var. Fakat şunu da belirteyim. Conrad Johnson'ın o zamanki fiyatı 7.500, yani bugünün fiyatıyla 7.500'e geliyor diyoruz ama o zamanlarda high-end ürünler bugüne göre enflasyonu bile dikkate alsanız daha uygun fiyatlıydı. Şimdi high-end ürünler burada söylediğimiz 7.500'ün çok çok daha üzerinde fiyatlarla satılıyorlar. Bu birazcık arz talep ve de piyasa dengeleriyle alakalı bir şey herhalde. Şu anda uygun fiyatlı amfiler daha fazla ama high-end ürünler çok pahalı. Evet, sonuçta bunu belirliyorlar. Referans olarak kullanacakları hoparlörün de nasıl olması gerektiğini düşünüyorlar ve burada şöyle bir düşünceleri var. Bu hoparlörlerin çok kolay sürülebilen hoparlörler olmaması lazım. Çünkü burada bir iddia var. Biraz zorlayıcı hoparlörler olması lazım. Yani empedansının belli seviyelerin altına düşüp de amfiyi zorladığı, akım çekme anlamında bir olması. Aynı zamanda da revealing, yani detayları ortaya koyan, çok iyi ortaya koyan bir hoparlör olması ki dinlemelerdeki amfilerden kaynaklanan ses farklarının çok daha net şekilde algılanabilmesi açısından
detayları çok iyi çalabilen bir hoparlör olması gerektiğini düşünüyorlar. Hoparlör olarak da Infinity RS RS-1B'yi seçiyorlar. O dönemin en iyi hoparlörlerinden birini seçiyorlar ve bu kararla ilerlemeye başlıyorlar. Tabii bu iş uzun sürecek çünkü Bob Carver'ın 48 saatlik düzeltme hakkı olacak. Dolayısıyla Stereophile dergisi de ona California Santa Fe'de güzel bir otel odası ayarlıyor. Adı da ne? La Posada Hotel. Santa Fe, Kaliforniya'da büyükçe bir oda kiralıyorlar ki yapsın. Orada güzelce yerleşsin. Çalışmalarını gerçekleştirebilsin diye. Nitekim Bob Carver'la anlaştıktan sonra Bob Carver alıyor ekipmanlarını, toplanıyor, yapıyor. Geliyor, otel odasına yerleşiyor ve ilk gün şöyle bir şey yapıyorlar. İlk gün Stereophile Bob Carver'ın amfisini bir dinliyor. Yani böyle bir karşılaştırma yapmadan şöyle bir dinleyelim diyorlar. Dinliyorlar. Evet, güzel bir amfi, transistörlü bir amfi olarak iddialı bir transistörlü amfi ama şunu hissediyorlar. Üst frekanslarda, tiz seslerde bir sertlik diyebileceğimiz, mid frekansların da biraz geri planda veya biraz bulanık olması gibi bir olguyu fark ediyorlar. Yani sonuçta iyi bir amfi fakat biraz bazı kendilerince beğenmedikleri yönler oluyor. Evet, sonra neyse Bob Carver alıyor bu amfileri, iki amfiyi de oteline gidiyor ve çalışmalara başlıyor. Ertesi sabah Stereophile'ı arıyor, otele gelin diyor. Stereophile ekibi, ki Stereophile'cıların da isimlerinden bahsedeyim. J. Gordon Holt ve Larry Archibald denen kişiler bunlar. Burada makalede ismi geçenler, belki başkaları da vardır ama net olarak belirtilmemiş. Bu kişiler atlıyorlar arabaya. Bob Carver'ın oteline gidiyorlar. Otelle bir giriyorlar, orada keşmekeş. Her yerde lehim aletleri, kondansatörler, dirençler, transistörler, her yerde bir şeyler var. Yani kocaman bir atölye kurmuş oraya Bob Carver. Ve görüyorlar ki Bob Carver bir tane Rogers LS3/5A hoparlörü, referans hoparlörü, stüdyo hoparlörün bağlamış. İki amfiye bağladığını görüyorlar ama şöyle bağlamış. İki amfiye ayrı ayrı hoparlörleri bağlamamış. Tek bir hoparlörü iki amfiye aynı anda bağlamış. Nasıl yapmış bunu? Hoparlörün bir ucunu Model 1'in artı ucuna, hoparlörün diğer ucunuysa Conrad Johnson amfinin artı ucuna bağlı. Yani iki amfinin iki artı ucuna bir hoparlörün artı ve eksisini bağlamış. Bu şekilde bir setup yapmış. Ve burada Bob Carver buradaki mantaliteyi anlatıyor. Diyor ki ben diyor bunları böyle bağlıyorum. Çünkü diyor bu iki amfiyi aynı güçte, aynı şekilde çalıştıracağım. İkisini böyle çalıştırdığımda, ikisi de aynı dalgayı ürettiğinde bu tek hoparlörün artı eksi kutupları arasında bir potansiyel fark oluşmaması gerekiyor normalde. Neden? Çünkü potansiyel fark, yani voltaj dediğimiz şey nedir? İki iletkenin iki ucu arasındaki kaynaklanır. Potansiyel farkından kaynaklanır. Yani voltaj farkından kaynaklanır. Birisi 0, birisi 1 voltsa arada 1 volt potansiyel farkı vardır ve bu bir ses üretir. Ama siz iki amfi aynı anda çalıştırıyorsanız, diyelim ki müzik geldi 1 volta çıktılar. İkisi de aynı anda 1 volta çıktığında ikisinin de artı kutubunu bağladığınız için biri 1 ikisini birbirinden çıkar 0 volt. Aradaki potansiyel farkı 0 volt olduğu için hoparlörde bir ses oluşmaz. Bir ses oluşursa bu ne demektir? Bu iki ses arasında bir fark var demektir. Bu duyulacak ses, tabii bunu aynı zamanda voltmetre ile de ölçüyor. Yani bu hoparlör amfilerin çıkışına bir dummy yükler bağlamış. Yani aslında sadece hoparlörü bağlamamış. Dummy yükler bağlamış, hoparlörü bağlamış. Aynı zamanda bir de ölçme aleti tabii ki bağlamış. Dolayısıyla bu iki amfi çalışırken hem ölçüyor bir taraftan hem de sesi dinliyor ve fark olup olmadığını görmeye çalışıyor.
Ve Bob Carver diyor ki burada benim diyor hedefim iki hoparlör arasındaki sönümlemenin, yani buna şey diyor, desibel null diyor. Yani desibel sönümleme diye, sıfırlama diyeceğim ben. İkisinin birbirini sıfırlama değerinin eksi 70 desibel veya 70 desibellik sönümleme olmasını bekliyorum diyor. Arasındaki farkın 70 desibel kadar sönümlenmiş olması, ki bu da farkın yüzde olarak baktığımızda %0,03'lük bir farka denk geliyor. Diyor ki ben bunu hedefliyorum diyor. Eğer bunu yaparsam ikisinin eşit olduğunu, yani kulağa dinlemede hiçbir fark gelmeyeceğini düşünüyorum diyor. Bunu yapmayı hedefliyorum diyor. Buna da hani şey olarak mühendislik anlamında baktığınızda iki amfinin transfer fonksiyonunu dinliyor oluyorsunuz diye açıklamasını gerçekleştiriyor. Tabi burada şeyler, bu çok iddialı bir hedef. Çünkü normalde bir amfinin, diyelim ki sizin bir amfiniz var, iki stereo kanalının arasındaki sönümleme bile genelde 50 desibeller civarında olur. Dolayısıyla 70 desibellik bir fark insan kulağıyla hiçbir şekilde fark edilemeyecek bir farkın olması demektir. Tabi bunu duyunca stereophile şeyleri, kurulu biraz içlerinden gülüyorlar. Bunun olamayacağını düşünüyorlar çünkü. Çünkü neden? İkisi farklı topolojide olan amfiler. Birisi lambalı, birisi transistörlü. Aralarında işte faz gecikmeleri, işte benzeri konulardan kaynaklanan büyük farklılıklar var ve bunun basit bir şekilde yapılmasının çok zor olacağını düşünüyorlar. Ama Bob Carver'ın şöyle bir şey yaptığını görüyorlar. Kendi amfisine bazı potansiyometreler bağladı ve bununla bazı ayarlarını değiştirerek bu şeyi, iki hoparlör çalarken aradaki farkı azaltarak aynı sesi elde etmeye çalışacağını görüyorlar. Zaten Bob Carver da kendisi bunu anlatıyor. Buradaki en önemli şeyinin şu olduğunu düşünüyorlar, hedefinin Bob Carver'ın lambalı amfilerle transistörlü amfiler arasındaki ses karakteristiğinin farklı olmasını sağlayan en önemli etkinin harmonik distorsiyonlardaki farklılıklardan kaynaklandığını biliyorlar. Yani şöyle, genelde lambalı amfiler transistörlü amfilere göre daha yüksek harmonik distorsiyonlara sahip olsalar da harmonik distorsiyonları alçak frekanslar, alt harmoniklerle üst harmonikler arasında gittikçe azalan miktarda bir özelliğe sahip. Yani daha alt harmoniklerde, frekanslarda daha yüksek şey varken, distorsiyon varken ve ortalaması yüksekken, frekans yükseldikçe ve harmonikler yükseldikçe daha düşük harmonik distorsiyonlar oluşuyor. Transistörlü amfilere baktığımızda ise harmonik distorsiyonların farklı derecelerdeki harmoniklerde eşit olduğu, fazla bir değişiklik olmadığı, ama genel olarak transistörlü amfilerde harmonik distorsiyonların lambalı amfilere göre çok daha az olduğunu söylemek mümkün. Sonuç olarak Bob Carver da buradaki farkların bundan kaynaklandığını düşünerek harmonik distorsiyonları eşitlemeye yönelik bir ayar yaptığını çıkarıyor stereophile editörleri. Ve o gün bir şey yapıyorlar. Hemen orada diyor ki Bob Carver, ben diyor şeyi yaptım diyor. 50 desibellik null'u yakaladım diyor. Yani hedefi 70 olmasına rağmen yaptığı ilk ayarlamalarda 50 desibeli yakaladığını söylüyor ve birlikte dinliyorlar. Dinlediklerinde aslında şaşırıyorlar çünkü çok kötü bir ses geliyor. Yani iki amfi aynı anda tek hoparlöre bağlı olarak sesleri iyice açılmış vaziyette, eşit olacak şekilde açıldığı anda hoparlörden az miktarda ama çok kötü bir ses çıkıyor. Bunun da tabii çok kötü olmasının sebebi aslında distorsiyonları duyuyor olmaları. Yani iki amfinin sadece distorsiyonlarını duydukları için çok kötü bir ses çıktığını görüyorlar. Miktarı az da olsa böyle bir ses ortaya çıkıyor. Evet, bu durumda yapıyor. İşte Stereophile ekibi kendi evlerine gidiyor, ofislerine gidiyor. Bob Carver'da çalışmalarına başlıyor. Bu arada giderken Bob Carver'a Gordon Holt veriyor. Bir tane voltaj regülatörü veriyor. Çünkü otelinde voltaj çok değişken. Bob Carver'ın kaldığı otelde. Voltajın çok değişken olması da yapacağı ölçümleri etkileyeceği için ve çalışmaları etkileyeceği için
Bob Carver'a Holt bir şey veriyor. Voltaj regülatörü veriyor ki çalışmalarında sıkıntı yaşamasın diye ve Bob Carver o şekilde çalışmalarına devam ediyor. Ertesi gün oluyor. Bob Carver Stereophile'ı arıyor ve diyor ki tamam diyor, ben 70 desibeli yakaladım. Dinleme yapalım. Alıyorlar amfileri şeye götürüyorlar. Dinleme odasını götürüyorlar işte. Ve oradaki ekipmanları tekrar bağlıyorlar ve dinlemeye başlıyorlar. Dinliyorlar. Evet, ses çok iyi. Amfinin sesi çok iyi. Ayırmak çok zor referans amfiden. Fakat kurul diyor ki 70 desibeli sen yakalamışsın. Yani Bob Carver diyor ki ben 70 desibeli yakaladım. Ama kurul diyor ki 70 desibeli yakalamışsın ama biz seste farkı hissediyoruz. Bob Carver da dinliyor ve evet kendi de hissediyor ve kurul da bu net şekilde farklı. Yani ses çok çok iyi fakat fark var. Çok şaşırıyor. Bob Carver çok şaşırıyor çünkü nasıl böyle bir şey olur diye 70 desibel olduğunda kulağın bunu duyamaması lazım diye düşünüyor. Bu şaşkınlık içinde şunu fark ediyorlar ki buradaki fark şundan kaynaklanıyor. Biliyorsunuz daha önceki bir gün öncesinde Bob Carver'a bir voltaj regülatörü veriyorlardı. Voltaj regülatörünün otel odasındaki çalışmalarda bütün setup'ı yaptığında kullandığı voltaj regülatörünün amfiler çalışırken özellikle lambalı amfinin peak değerleri vururken ihtiyacı olan akımı veremediğini fark ediyorlar. Ve tabii öyle olunca bu regülatör bu akımı veremeyince ses karakteristiği değişiyor. Halbuki Bob Carver'ın amfisinin akım ihtiyacı o kadar fazla değil. İkisinin arasında böyle bir fark oluşuyor sırf regülatörden kaynaklanan ve aradaki fark 70 desibele göre ayarlansa bile normal bir şebeke kaynağına bağlandığında bu sefer Conrad Johnson yani referans amfi normal çalmaya başlıyor ve tekrar bir fark ortaya çıkıyor. Bunu fark ettiklerinde bu sefer tabii diyorlar ki ne yapacak? Mecburen Bob Carver'ın tekrardan ayarlama yapması gerekiyor. Bu sefer Bob Carver alıyor ekipmanları tekrar şirketin olduğu yerde dinleme odasının orada tekrardan ayarları yapıyor. Ve tabii regülatörsüz tekrar Bob Carver bu ayarları gerçekleştirir, tekrar dinleme yaparlar. Ve 70 desibel yine yakalanmış durumda fakat ilk başta dinlerler. Aynı çok güzel ses. İki amfiyi birbirinden ayıramazlar ama biraz daha dinledikçe ufak bir fark hissederler. Şöyle ki alt seslerde, alt frekanslarda referans amfiye göre Model 1'in yani Bob Carver'ın amfisinin daha belirgin çaldığı, daha iyi çaldığını fark ederler. Referans amfi ise biraz daha belirsiz çalar, o kadar iyi çalamaz o böyle. Yani 30 Hz, 50 Hz'in altını. Böyle olduğunu fark edince Bob Carver biraz daha süre ister. Tabii bu süre o 48 saati artık doldurmaya doğru gidiyor bir dönem. Yani bu sefer yapamazsa iddiayı kaybedecek durumda. Fakat neyse şöyle bir ayar yapar ve tekrar dinlerler ve evet derler ki evet bu sefer güzel oldu. Fakat yine bir fark hissederler. Bob Carver şöyle bir ayar yapmıştır çünkü iki amfinin sesini dengelemek için alt bölgesinde kendi amfisinin çıkış gücünü düşürür. 30 Hz altındaki bölgede özellikle 500 Watt'a kadar güç verebilirken Model 1 oradaki gücünü düşürür. Düşürdüğü zaman da Conrad Johnson'ın 100 Watt'lık olan gücüne denk gelecek şekilde çalmaya başlar amfisi ve ses hemen hemen aynı olur ama yine aynı olmaz. Çünkü bu ayarı yaptığı zaman ses sahnesi tekrar dağılır, değişir ve yine kurul fark hissetmeye başlar. Neyse sonuç olarak Bob Carver tekrar oturur, tekrar çalışır ve en son olarak bu sahne ile ilgili değişikliği de tekrar settinglerini, ayarlarını düzelttikten sonra son bir oturuma otururlar ve bu sefer gerçekten inanamazlar. Çünkü iki amfide duyabilecekleri hiçbir fark yoktur. Saatlerce otururlar, belirledikleri şeyleri, plakları, CD'leri dinlerler. Bütün günü hemen hemen dinlemeyle geçirirler ve arada bir fark göremezler. Ve sonuçta kabul ederler. Bob Carver da bu challenge'ı kazanmış olur. Yani derler ki evet biz burada bir duyamıyoruz derler. Bob Carver da challenge'ı kazanmış olur. Ve bunu da
bu anlattığım şekilde şeyde yayınlıyorlar. 1985 yılında, 86 yılında işte Stereophile dergisinin basılı versiyonunda o zamanki yayınlıyorlar. Ve orada bunun üzerine kendi aralarında da şöyle bir şey çıkıyor. Düşünce çıkıyor. Peki Bob Carver bunu bu kadar iyi yapabiliyorken, yani sesi istediği gibi manipüle edebiliyor. Normalde kendi amfilerini neden bu sesle üretmiyor diye kendi aralarında konuşuyor. Hatta bunu Bob Carver'a soruyorlar. Diyorlar ki ya sen niye peki madem sesini amfinin bu kadar iyi ayarlayabilecekken daha ortalama bir sesle çalıştırıyorsun? O da diyor ki ben diyor evet diyor ben bunu biliyorum ama diyor ben kendi yapmak istediğim, duymak istediğim sesi çıkartıyorum diyor. Çünkü diyor benim amfimi kimse gidip diyor işte sizin kullandığınız gibi Infinity RS bilmem kaçlara bağlamıyor. Ortalama normal hoparlörlere bağlıyorlar ve benim hedefim diyor benim amfimin kendisine bağlanacak gerçek hoparlörlerin yani kullanıcıların gerçekten kullanacağı hoparlörlerle onların seveceği, onların hoşuna gideceği ses çıkarması diyor ve dolayısıyla settingini böyle yaptığını söylüyor. Ama bu arada stereofilciler diyorlar ki zaten hani sonuçta Bob Carver hiçbir zaman bu kadar iyi bir hoparlörü de dinlememiştir diye kendi aralarında konuşuyorlar. Makalede bundan da bahsediyor. Tabii bu işin biraz şeyi dedikodu kısmı. Ama sonuçta Bob Carver'ın bunu bilinçli olarak değiştirmediği, manipüle etmediği, kendi kafasındaki doğru sesi üretmeye çalıştığı konusu ortaya çıkmış oluyor. Tabii bu challenge yayınlandıktan sonra bu şey için çok büyük bir pazarlama aracı oluyor Bob Carver için. İşte bütün şeylere, Stereophile dergisi, diğer hi-fi dergilerine kocaman ilanlar giriyor. İşte yani düşük maliyetle çok iyi bir ses elde edebilirsiniz. Akıl mı, işte mühendislik mi yoksa işte şey mi, safsata mı filan gibi şeyleri vurgulayan, konuları vurgulayan ilanlar da çıkıyor. Bu yapılan bir kopyacılık mı veya bir korsanlık mı? Çünkü sonuçta Bob Carver bu yaptığı çalışmayla Conrad Johnson'ın ses profilini kopyalamış oluyor esasında. Bu bir korsan bir çalışma mı? Yani yasaya, hukuka uygun veya en azından etiğe uygun olmayan bir çalışma mı diye. Çünkü zaman içerisinde Bob Carver bu elde ettiği sonuçlarla uyguladığı amfilerde çıkartıyor. Ama sonuçta hani herkesin üstünde fikir birliğine vardığı şey bu aslında bir şey değil. Ne derler, bir hırsızlık veya işte bir korsanlık değil. Çünkü sonuçta aynı sonucu farklı şekillerle ürettiği sürece bunu yapabilir insanlar. Yani sonuç olarak bunun etik, ahlaki veya kanuni bir sıkıntı oluşturmadığı görüşüne varıyor herkes. Ve bu konuda böyle bağlanmış oluyor. Tabii burada ortaya çıkan sonuç çok enteresan. Belki birçoğumuzun da kabul etmekte zorlanacağı bir şey. Çünkü daha çok hi-fi dünyasında, işte audiofil dünyasında birazcık işin şeyinde satıldığını düşünüyorum ben. Çoğu insan da düşünüyor belki ama burada biraz algılanamayan şeylerin de satıldığını. Yani işte bazen bir amfide, bir hoparlör kabininde kullanılan kablonun işte gümüş kaplama olmasıydı, benzeri şeylerin aslında sese çok faydası veya etkisi olmadığını bilsek de veya çok küçük etkileri olduğunu bilsek de bunların cazibesine kapılıp çok yüksek maliyetli ürünleri satın almak, bunlara sahip olma isteğinde bulunabiliyor insanlar. Ama burada asıl olan, benim kendi tarafımda da kendim bir şeyler yaparken de asıl olan mühendislik olduğu ve sonuca odaklılık. Yani sonuçta kardeşim sen fark edilebilir bir şey üretiyor musun? Bu ekstra ürünleri kullanarak, daha mükemmel olduğunu düşündüğün malzemeleri kullanarak, yöntemleri kullanarak farklı bir ses üretebiliyor musun? Bu üretilen sesin sebebi bu malzemelerin mi olması, kaliteli mi olması yoksa temel mühendisliğindeki farklardan mı kaynaklanıyor? Yani buradaki örnekte de bahsedilen şey aslında ve de bunun ortaya koyduğu şey lambalı amfilerle transistörlü amfilerin arasındaki ses karakteristiğinin en önemli farklarından bir tanesi harmonik distorsiyonlardır. Yani aslında lambalı amfiler evet kulağa güzel ses gelen, kulağa güzel gelen sesler üretirler ama
Bu ses doğru mudur? Daha mı iyidir? Bu çok tartışmalı bir konudur. Kulağa tatlı gelir, hoş gelir ve transistörlü amfiye göre bu sesin bunun teknik olarak bazı üstün yanları olabilir ama gerçek anlamda baktığınızda doğru ses mi? Frekans cevabını doğru mu veriyor? Bu farklı bir konu. Dolayısıyla bu tartışmalı bir konu. Yani bir lambalı amfi transistörlü amfiden daha mı iyidir? İyi de olabilir, kötü de olabilir ama iyi çok subjektif bir şey. Ama mühendislik açısından doğru olması, doğru sesi, hi-fi'da bizim şeyimiz ne, hedefimiz ne? Yüksek sadakat. Yani aslında en uygun sesi üretmek. Dolayısıyla aslında uygun sesi üreten hangi sistemse doğru ve iyi sistem odur. Eğer bu bir transistörlü sistemde siz bunu üretebiliyorsanız o da ondan daha iyi olabilir. Yani bu lambaya, transistöre çok fazla takılmaya gerek yok. Sonuca bakmak lazım. Doğru frekans karakteristiğini veriyor mu? Dinlediğinizde güzel geliyor mu? Zevk alıyor musunuz? Ona bakmak lazım. Eğer bunu başarabiliyorsa bir amfi iyi bir amfidir. Bir hoparlör hangi malzemeyi kullanırsa kullansın doğru ses üretebiliyorsa, evet, giren sinyal belli, çıkan ses belli, ölçtünüz, dinlediniz. Bu iyiyse yani o iyidir. İşte sizin onun üzerine şey koyduğunuz, karbonunu koyduğunuz, işte titanyum koyduğunuz, yani bunların çok fazla önemi yok. Netice hem ölçümlerde hem de objektif, subjektif dinlemelerdedir. Neyse, çok uzattım burasını ama bu ilginç hikayeyi de sizlerle paylaşmış oldum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Makalenin aslının şeyini veriyorum buraya, linkini veriyorum. Oradan da gidip okuyabilirsiniz. Benim anlatmayı atladığım bir sürü tabii ki detay var. Bob Carver'ın amfisinin topolojisi nedir derseniz o da bir çeşit AB sınıfı bir amfi. Yani transistörlü. Aslında AB sınıfı demiyorlar. Mühendislik olarak açıklaması şeyde var. İnternette var. Baktığınızda G veya H sınıfı bir amfi olduğunu söylüyorlar. G ve H sınıfı amfiler de bir çeşit AB sınıfı ama kendi güç kaynaklarının kullanımıyla ilgili, daha etkin kullanımıyla ilgili bazı mühendislik önlemleri alan bir topolojisi, amfi topolojisi. Dolayısıyla gücünü kademeli olarak ihtiyaca göre arttırıp azaltabilen bir yapı olduğunu anlıyorum ben. Elektronik mühendisleri daha iyi anlayacaklardır. Ama merak edenler tabii Carver'ın amfisinin topolojisini de inceleyebilirler, yapısını. Peki burada şöyle bir soru akla gelmiyor mu? Eğer ortalama bir amfi, transistörlü amfi, iyi mühendislikte ve biraz zeka ile tasarlandığında bir lambalı amfinin, high-end bir lambalı amfinin sesini birebir üretebiliyorsa, diğerinden ayrılamayacak şekilde, o zaman bu amfilerden hangisi daha iyidir? Evet, tabii iyi subjektif bir şey. Hangisi doğrudur diye de sorabiliriz. Ama burada şunu belirtmeden de edemeyeceğim. Bob Carver bunu nasıl gerçekleştirdi? Evet, transistörlü amfisine biraz daha distorsiyon ekleyerek. Evet, demek ki burada çıkaracağımız şeylerden biri de bu. Aslında bizim değer yargılarımızın her zaman mühendislik ve gerçeklerle örtüşmediği, bazen kulağımıza daha iyi, hoş gelen, yani kulağımıza hoş gelen bir şeyin aslında gerçekte mühendislik açısından daha iyi olması gerekmediği de buradan çıkartılabilir. Evet, yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abonem değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarım da gelecek. Farklı temalarda videolar yapmayı düşünüyorum. Böyle. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. Sevgiler.